Merhaba, ben psikolog Kübra Taşan. Bugün size onaylanma ihtiyacından bahsetmek istiyorum. Onaylanma ihtiyacı nedir? Hayatımızın hangi evrelerinde karşımıza çıkar? Bunlardan bahsedeceğim. Onaylanma ve kabul edilme ihtiyacı insan için gerekli bir ihtiyaçtır. Kişi var olduğunu, hayatta olduğunu, kabul edildiğini hisseder ve daha güvende olur. Bu da paralelinde özgüveninin artmasına, kendine karşı sorumluluk sahibi olmasına, çevresine karşı sorumluluğunda paralel şeyler sürdürür. Peki, sağlıksız olan onaylanma ihtiyacı karşımıza nasıl çıkar ve kişiliğimiz üzerindeki etkileri nasıl olabilir? Kendinizden ziyade başkalarını düşünme ihtiyacınızda sürekli bir artış söz konusu ise burada sağlıksız bir onaylanma ihtiyacı görür. Kimi zaman bunu fark edebiliriz ve kendimize kızarız. Ancak onaylanma ihtiyacımız çok derinse bunu görme olasılığımız o kadar düşük olur. Onaylanma ihtiyacı benlik saygınızdaki eksiklikle ilgilidir. Bu eksiklik çeşitli faktörlerle beraber değişiklik gösterebilir. Kimi insanın bağımlı bir yapısı vardır. Bu da hayatta yaptığı şeylerde, adım atmada, karar almada onu zorlamasına sebep olur. Onay alma ihtiyacı kişiler için temel duygusal bir ihtiyaçtır ve çocukluk döneminde karşılanması gerekir. Kişiden kişiye farklılık göstermesinin sebebi çocukluk dönemlerinde farklı kazanılmasından dolayıdır. Yeteri kadar görülmeyen sevgi, ilgi, alaka, şefkat gibi duygu durumları karşılanmadığında kişide ona ihtiyacı o kadar büyük olur. Bu da kişinin ilerleyen süreçlerde sürekli onay almasını, kendini önemsememesine, başkalarını düşünmesine ve kendini yok saymasına sebep olur. Kişi kendinden ziyade başkalarını düşündüğünde ne söyleyeceğini bilemez, nasıl davranacağını bilemez. Sürekli bir şüpheci bir tutum vardır içerisinde. Bu da kişilik olarak kendisini şüpheci, mükemmelliyetçi, sorgulayan bir hale getirir. Sürekli kendi varlığını doğrulama ihtiyacı hisseden bireyde karar alma mekanizması da az gelişir. Bu da onu diğer insanlara bağımlı bir hale getirir. Onaylanma ihtiyacınız çok fazlaysa kişi kendi fikirlerine onay gösteremediği gibi söylediği sözün de arkasında duramaz. Daha çekingen ve utangaç bir tavır gösterir. Hatta davranışlarından dolayı kendisini geri çeker. Bu da hayır deme mekanizmasının da oluşmasını engeller. Her bireyde onay ihtiyacı aynı olmadığı gibi davranış şekillerinde de farklı olarak yansır. Onay alma bazen sorumluluk, mükemmelliyetçilik, eleştiriye tahammül edememe, kişide özgüven eksikliği gibi nedenlere sebep olabilir. Bazı insanlarda da dürtüsel olarak fark ettirir. Bunlar fazla yemek yeme, sigara, alkol bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, öfke patlamaları gibi dürtüsel sebeplerle de ortaya çıkabilir. Onaylanma korkusu kişide aynı zamanda anksiyete ve depresyona da neden olabilir. Sürekli onay bekleyen kişilerde bir anksiyete hali doğurur. Sürekli bir şüphe hali, yapabilir miyim, edebilir miyim? Acaba şu an hakkımda bir şey düşünülüyor mu? Veya yaptığım davranıştan onay almazsam nasıl mutlu olabilirim gibi şüpheci bir yaklaşım karşımıza çıkar. Yine aynı şekilde kişinin giydiği kıyafet çevre tarafından onaylanıp onaylanmaması bile kişide yoğun bir anksiyeteye sebep olabilir. Çocukluk döneminde maruz kaldıkları eleştirel dil ise yapamazsın, senin yapacağın bir iş değil, daha sırası değil gibi yetersizlik hissinin verilmesi sürekli gelen o onay ihtiyacını aramak gibi karşımıza çıkmaktadır. Ve kendini tamamlayamadığı için de ilerleyen süreçlerde sürekli bir onay bekleme ihtiyacı doğurur. Onaylanma ihtiyacının benlik saygınızda paralel olduğunu unutmamanız gerekiyor. Eğer kendinizi yok sayarsanız sistem maalesef ki istediğimiz gibi gitmiyor ve kişi kendini yok saydığı için onay ihtiyacı hiçbir şekilde tatmin olmuyor. Bunu kendi başınıza fark ettiğiniz zaman bazı kaygı ve korkularınızın önüne geçebilirsiniz. Ancak temelde bunun nereden geldiğini bulmak da psikoterapiyle mümkündür. Onaylanma ihtiyacının her bireyde farklılık gösterdiği gibi nedenlerinin de farklı olduğunu unutmadan ve her metaforun herkeste uygulanamayacağını bilmeniz de gerekir. O yüzden psikoterapinin önemi burada vurgulanmaktadır. Yaşamın başkalarının onayını almak adına sarf edilen çabalara
yetmeyecek kadar kısa olduğunu unutmayınız. Onay arayan kişileri hayatınızda bir bukalemun gibi düşünebilirsiniz. Girdikleri ortama göre renk değiştirirler. Çünkü kendilerinin nasıl olduklarını bilmedikleri, hissedemedikleri için o kalıba uygun hareket etmeye çalışırlar. Bu da maalesef ki çok sürdürülebilir ve gerçek mutluluk elde edilebilecek bir his değildir. Kendinizi bilmek, kendinizi anlamak, kendinizi hissetmek için bu onay ihtiyacının ne kadar tamamlandığına dikkat edin. Ve bunu çocukluk yaşamınızla bağdaştırmanız, yapamıyorsanız da dediğim gibi terapi almanızı öneririm. Ben psikolog Kübra Taşan. Bugün size onaylanma ihtiyacından bahsettim. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Sağlıklı günler dilerim.